Herkese merhabalar, selamlar, bol kazançlar diliyorum değerli arkadaşlar. Fibobul YouTube kanalından bir başka video ile daha birlikteyiz. Geçmiş dönemlerde bir duyuru yapmıştım aslında hatırlarsanız. Kanalımızda indikatörler ve stratejiler diye ayrı bir video konsepti de hazırlayacağımı söylemiştim. Ancak gerek yoğunluktan gerek işte fırsat bulamadığımız için bu konsepti bir türlü başlatamamıştık. İndikatörler ve stratejiler konseptini. Biliyorsunuz kanalımızda farklı konseptler var. Canlı yayın analizleri var. Tekli hisse analizleri var. Bilanço analizleri var. Kısa analizler var. Eğitim serimiz var. Bir de indikatör ve stratejiler serisine bu video ile bir giriş yapalım. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere TradingView platformunda kullanılmakta olan geleceği gösterdiği iddia edilen indikatörleri şimdi sizlerle birlikte inceleyeceğim. Ama ondan önce şu uyarıyı yapmam lazım. Genelde indikatör tanıtan kanallar kendi kanallarının etkileşimi artsın diye, beğenisi artsın diye indikatörleri olduğundan daha başarılı gösterme çabasına giriyorlar. Bunu belirteyim. Yani hiçbir indikatör veya hiçbir araç, gösterge geleceği bize gösteremez. Ama tabii ki bir matematik formülü üzerine geçmişteki hareketlerini baz alarak geleceğe yönelik tahminde bulunabilirler. Ama bu tahmin tutabilir veya tutmayabilir. İşte burada size düşen görev kendi teknik analiz mantığınızla, kendi stratejinizle bir hisse senedi veya bir ticari üründe kendi çalışmanızı yaptıktan sonra işte bu indikatörlerden faydalanmanız, onların size yol göstermesini sağlamanız. Şimdi peki TradingView platformunda geleceği gösteren bu indikatörler ya da geleceği gösterdiğini iddia eden bu indikatörler hangileri? Bunlara bakalım. Şimdi birincisi Luxalgo'nun Eco Forecast diye bir indikatörü var. TradingView platformunu açtıktan sonra göstergeler kısmına gelip Eco boşluk, evet, The Eco Forecast. Eco yazıp boşluk bırakıp for yazdığınız zaman çıkıyor zaten. Buna bir kez tıklayarak grafiğimize bunu ekleyelim. Şimdi peki burada gördüğünüz gibi 3 ayrı kutucuğa ayırmış bu indikatör. Bu indikatör ne işe yarıyor? Nasıl bir tahmin yönteminde bulunuyor bizlere geleceği gösterirken? Şimdi 3 kutuya ayırıyor ve buradaki bar sayısını, ayarlarını birazdan göstereceğim. Bar sayısına göre 3'e bölerek, yani şöyle anlatayım. Birinci alan burası, birinci alandaki hareketlerini tartıyor indikatör. İkinci alandaki hareketlerini tartıyor. Üçüncü alandaki hareketlerini tartarak geçmişte yaptığı benzer hareketleri ölçüyor ve bize şöyle bir geleceğe yönelik henüz oluşmamış bir fiyatlanma gösteriyor. Biliyorsunuz aslında geleceğe yönelik bir fiyatlanma gösteren en kral indikatör tabii ki Ishimoku bulutudur. Ishimoku bulutu da aynı bunun gibi ileriye dönük mumlara göre bir fiyat dalgası sunuyor bize. Bu da aslında biraz ona benzer iş yapıyor. Şimdi dediğim gibi burada birinci kutu, ikinci kutu ve üçüncü kutu. Bunların arasındaki benzerlikler, hareket benzerliklerinden sonra, yani mesela bu Aygaz hissesinde daha önce şöyle hareket geldiği zaman bunun fiyatlanması genelde böyle olmuş diyor. Ama neye göre? Bakın bu üç kutuya göre. Şimdi peki ben biraz daha sağlamcıysam eğer, şimdi indikatörün ayarlar kısmına girelim. Şu an default ayarlarda bu 50 evaluation window, forecast window, yani tahmin penceresi ve işte geleceğe dönük tahmin penceresi diye düşünebiliriz. Bakın burada 50'yi 100 yapalım ve buradaki forecast window'u da 100 yapalım. Şimdi evet, gördünüz mü? Peki şimdi tahmin ettiği alan sayısı, bar sayısı, mum sayısı bir artış gösterdi. Bu tabii ki bir avantaj da olabilir, bir dezavantaj da olabilir. Ama mesela şöyle bir baktığımda hani teknik analiz bilgisine sahip biri de şöyle baktığında Aygaz'da şurada bir tepe hattı var. Bu tepe hattından şu an son mumla birlikte bir kırmızı mum geldiğini görüyoruz. Yani bunun buradan bir miktar red yemesi daha aslında akla yatkın bir durumdur. Peki mesela Aygaz hissesinde günlük grafikte e, bu sayıları 50'den 100'e çektiğimde biraz daha bana göre sağlam bir gelecek tahmini çıkıyor. Tabii ki bunlar deneme yanılma yoluyla çözülecek konular. 4 saat değinelim. Bakın 4 saatlikte de yine benim çizdiğim direnç hattından geri çekileceğini söylüyor ve daha sonra bu direnç hattını kıracağını söylüyor. Tabii tamamen kendi tahminleri. Bir saate inelim. Evet, bakın bir saatlikte de direnç hattını kırıp devam edeceğini söylüyor. Yani aslında
Demem o ki arkadaşlar, bir mantık üzeri oluşturulan bir indikatör bu. Ama bakın, farklı zaman dilimlerine indiğimde bile farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Ya bu da demek değil, bu da şu demektir aslında. Yani tamamen birebir bu indikatöre uyarak, bak yükselecekmiş Aygaz buradan. Hedef fiyat olarak da 205'leri veriyor. Ben buradan bir alım yapayım demeyeceksiniz. Kendi mantığınıza göre, sisteminize göre bunu oluşturacaksınız. Şimdi bu indikatör için bir de başka bir hisse seçip bir de ondaki performansına bakıp ikinci indikatörümüzü incelemeye başlayalım. Evet, o da işte şu çizimleri bir kaldıralım, gözümüzü yormasın. Peki günlük grafikte 100 barlık 100 dönemsel ayara göre baktığımızda ODAŞ'ta da buradan şuraya kadar çıkacak. Daha sonra aşağı doğru bir dalgalanma olduktan sonra yukarı doğru gidecek. Aslında biraz yataydan bahsediyor burada. Mesela bunu indikatörün default ayarlarına bir bakalım, ayarları sıfırla, tamam diyelim. Peki ayarları sıfırladığımızda da aslında benzer bir şey gösterdi bize. Yani 50 ayar yöntemine göre de bu şekilde bir tahminde bulunuyor. Şimdi bunun tabii şöyle bir kısaca sizlerle birlikte şöyle bir geri gidelim. Bakalım geriye doğru hesapladığı zaman ne yapmış. Bakın diyor ki yani şuraya aşağı bir dalgalanma olacak. Daha sonra buraya hedef fiyat burası gelecek diyor. Bir bakalım ne olmuş. Mesela şurada açık bloklar var. İmbalanslar var. Buraya kadar bir iniş olacak mı, olmayacak mı? Bir bakalım mesela ne kadar. Burası şu an tepe noktası olarak belirtiyor gösterge. Şuraya da indikten sonra yukarı çıkacak diyor. Şimdi bakalım, şu indikatörü şöyle kapattıktan sonra başarısını ölçmek için şöyle bakalım sizlerle birlikte. Evet. Bakalım inecek dediği yere indi mi? İnecek dediği yere evet indi şu anda. İnecek dediği yere de biraz geçti. Biraz daha geçti. Şimdi benim teknik analiz yapıyor olsaydım ben şuradaki boşluğu mutlaka baz alırdım. Şu boşluğu mutlaka baz alırdım. Pardon, yanlış oldu. Bakın şuradaki boşluğu mutlaka ben baz alırdım. Bu boşluğa inmeden yukarı çıkmaz derdim. Bu boşluğun da üstüne kırarsa o zaman çıkar derdim. Şu anda buradan dönecek dediği yerden dönmedi. Aşağı hareketlerine devam etti. Bakalım boşluğu doldurduktan sonra hareketleri ne olacak ve istediği indikatörün gösterdiği yere fiyatlanma gelecek mi? Sanki gidiyor gibi. Evet, sanki gidiyor gibi buraya. Evet, birinci indikatörümüz bu şekilde değerli arkadaşlar. Luxalgo'nun indikatörü bu şekildeydi. Şimdi ikinci indikatörle devam edelim videomuza. İkinci göstergemiz de değerli arkadaşlar yine Luxalgo isimli sihirbaza ait olan bir gösterge. Yine bir geleceği tahmin konusu var. Zaten geleceği tahmin edenleri sizler için şu anda sıraladım. Göstergeler kısmına girelim. Yine buraya da MACD yazacağız ve MACD Based yazacağız arkadaşlar. MACD Based Price yazarsak zaten Luxalgo'nun bu indikatörü çıkıyor. MACD Based Price Forecasting diye. Buna bir kez ben tıkladım. Siz bir kez tıkladıktan sonra grafiklerinize ekliyorsunuz. Şimdi bu da adı üstünde MACD'yi baz alarak, MACD sinyallerini baz alarak geleceğe yönelik bir çıkarımda bulunuyor bizler için. Aslında şu an indikatör çıplak haliyle benim daha önce sizlerle paylaştığım, benim oluşturduğum MACD Color Bars indikatörüne çok benziyor. Buradaki ana mantık, hani bir sinyal ararken özellikle üst ekranı kullanmayı sevenler için alt ekranda MACD sinyallerini takip etmeyi sevmeyenler için diyelim veya gözden kaçırma ihtimaline karşı MACD al verirse, klasik MACD indikatörü biliyorsunuz. MACD al verirse bir alım yapmak, MACD sat verirse bir satım sinyali oluşturmak üzerine kurulu bir indikatör bu. Yani aslında bu haliyle bakın şöyle göstermek istiyorum size. Benim MACD Color Bars, benim sürekli TradingView'e eklediğim ve TradingView'in bir türlü bunu kabul etmediği indikatör. MACD Color Bars indikatörü. Buna tıkladığınızda da bakın aslında MACD'ye hiç gerek dahi duymadan, şöyle yapalım. MACD'ye hiç gerek dahi duymadan sizlere sinyal veren bir indikatördü bu da. MACD Color Bars, hatırlayanlar vardır mutlaka, selam olsun onlara. Şimdi aslında bu Luxalgo'nun indikatörü de tamamen şu anda aynı işlevi görüyor MACD Color Bars'la. Ancak tabii ki şöyle bir farkı var. Bu arada bundan sonra indikatörler, benim kendi ürettiğim indikatörleri sadece özel analiz üyelerine vereceğim. Öyle bir karar aldım arkadaşlar maalesef. İlerleyelim şimdi. Peki burada sadece MACD indikatörünü baz alıyor dedik. Bir de eğer bunu başarılı bulmazsanız şöyle bir ayarımız var. Bakın bu arada bazıları MACD ayarlarını kısa zaman diliminde farklı kullanıyor biliyorsunuz. İşte yavaş uzunluğu artıranlar var, sinyal uzunluğunu artıranlar var. Dolayısıyla ben kendi adıma
standart ayarlarıyla kullanmayı tercih ediyorum. Günlük ve 4 saatlik grafiklerde. Şimdi burada bakın trend determination diyor. Yani neye göre ben bu trendi belirleyeyim sana? Neye göre karar vereyim? Şimdi MACD sinyal derseniz klasik. MACD al verince bu indikatörde al verecek yukarıda, sat verince de sat verecek. Ama bunu MACD sinyal yerine MACD yaparsanız ve tamam derseniz bakın sinyallerin değiştiğini göreceksiniz. Şimdi peki hocam ne değişti? Ne oldu? Sanki biraz daha başarılı gibi değil mi şu an? Şöyle bir kabaca baktığımda. Evet, daha başarılı gibi. Bu kez MACD'nin al-sat sinyallerinden faydalanmıyor arkadaşlar. Bu kez ne yapıyor biliyor musunuz? MACD çizgisi var ya, şu mavi çizgi. MACD çizgisi mavi miydi? Bir saniye hemen teyit edeyim. Evet, stile girelim. Evet, MACD çizgisi mavi çizgi, bakın. Şu mavi çizginin sıfır alanını, orta bandı daha doğrusu aşağı kırdığında bir sat sinyali üretiyor. Yukarı kırdığında da bir al sinyali üretiyor. Genel mantık aslında bu şekilde. Yani tamamen sinyale göre işlem yapıyor. İçerisinde farklı bir matematik var mı diye baktım ama çok net bir matematik göremedim. Benim kendi gözlemim bakın. Yani MACD orta bandı yukarı doğru kırdığı zaman MACD çizgisi bir alım sinyali oluşturuyor. Aslında MACD aynı zamanda biliyorsunuz bir momentum göstergesidir, bir momentum indikatörüdür. Bu anlamda da momentumu ölçen bir indikatör. Aynı zamanda en azından üst ekranda da görmek isteyenler için bu indikatör güzel bir indikatör. Bakın burada çok güzel bir sinyal oluşmuş. Bakın şurada bir sat sinyali oluşturmuş. Şurada bir al sinyali oluşturmuş. Günlük grafikte, Aygaz'da. 4 saatte inelim. Evet. Evet, 4 saatlikte de en son burada bir al sinyali vermiş ve bundan sonra bakın aynı zamanda histogramın gücünü de, yani momentumun gücünü de şu alt alandaki şu yeşil alanın büyüklüğünden anlayabiliyorsunuz. Bakın. Bakın buradaki mesela satış baskısı biraz daha kısa. Ama buradaki alış baskısı daha fazla. Bu anlamda da sizlere yol gösterecek bir indikatör olabilir diye düşünüyorum kendi adıma. Peki ikinci indikatörümüz de bu şekildeydi. MACD Based Price Forecasting. Şimdi bakalım, bir iki tane daha aklımda var ama video çok uzun olsun istemiyorum. Şimdilik geleceği gösteren indikatörler serimiz bu iki indikatör ile son bulsun. Devamını da yakın bir zamanda ikinci bir video olarak yaparız. Şimdi yine dediğim gibi şunu da bir kaldıralım. Gösterge tanıtan kanallar var arkadaşlar YouTube'da. Bu kanallar dediğim gibi kendi videoları daha şık olsun diye, kendi tanıttığı indikatörler daha başarılı görünsün diye ve siz onlara çok çok teşekkür edin diye en iyi çalıştığı yerleri size gösteriyorlar. Ama ben öyle yapmıyorum. Bir indikatör güzellemeye de gerek yok. İndikatörler ben de kullanıyorum ama özellikle price action öğrendikten sonra biraz daha tabii ki indikatör kullanımım azaldı. Ama bakın şöyle baktığımda bu indikatör şu anda Aygaz hissesinde güzel çalışmış. Mesela bir de teyit etmek açısından, bir de coin piyasasından bir altcoin'le teyit edelim bunu. Evet, bakın coin piyasasında da şu anda güzel çalıştığını söyleyebiliriz. Yani şimdi tabii ki dediğim gibi burada sizin kendi kararınız önemli olacak. Yani kendi teknik analiziniz önemli olacak. Onun yanına da bir ek olarak bu MACD Based Price Forecasting'i kullanabilirsiniz. Yine ayarlar kısmına gelip girdilerden istediğiniz uzunluklarla bir deneyebilirsiniz. Burada da işte şurada geleceğe yönelik tahminim var ya. Mesela bir de işte yeşil listesiyle bakalım. Geleceğe yönelik tahmin alanının, yani şu alanın aslında, evet. Bakın şu kırmızı hattın şu alanın ayarlarını da yine indikatör ayarlar kısmından bakın burada forecast length uzunluğu işte 100 değil de ne yapalım, 80 yapalım. Mesela şu uzunluğu biraz daha kısaltacak şimdi. Evet, bakın biraz daha kısalttı. Bu ayarları da ikinci ekranda, alt ekranda yapabilirsiniz. Kendi adıma dediğim gibi iki indikatörü de şu an sizlere anlattım. Bir iki tane daha yine böyle geleceği gösterdiğini iddia eden ama biraz daha başarılı olan indikatörler var. Bunların videosunu da yakın zamanda yapacağım. O yüzden takipte kalın lütfen. Siz de lütfen yorumlar kısmında incelememi istediğiniz bir indikatör, bir gösterge var ise, ben bu göstergenin ana hatlarıyla nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorum veya ben bu göstergeyi şu şekilde kullanıyorum, sizce doğru mu diye yorumlarda buluşabiliriz. Herkese bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.